Türkiye Cumhuriyeti'nin çok partili hayata geçişi 1946 yılında gerçekleşti. Bu süreçte kurulan Demokrat Parti, 1950 genel seçimlerinde oyların büyük çoğunluğunu alarak iktidara geldi. Bu sonuç, Türkiye'de halkın doğrudan oylarıyla bir iktidarı değiştirdiği ilk seçim olarak tarihe geçti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin uzun yıllar süren tek parti iktidarı sona erdi. Demokrat Parti ilk yıllarında özgürlükçü ve ekonomik gelişmeye dayalı politikalarıyla geniş halk desteği kazandı. Kırsal kesime yönelik kalkınma politikaları, dini konularda göreceli serbestlik ve devletin müdahaleci yapısının kısmen geri çekilmesi, partiye özellikle Anadolu'da büyük bir taban kazandırdı. Ancak zamanla artan otoriterleşme eğilimleri, basına yönelik sansür uygulamaları, muhalefete yönelik baskılar ve yönetim anlayışındaki sertleşme, kamuoyunda ve özellikle aydın çevrelerde endişelere neden oldu. 1954 seçimlerinde Demokrat Parti daha da büyük bir çoğunlukla yeniden iktidara geldi. Ancak bu dönemden itibaren ekonomik dengeler bozulmaya başladı. Tarımsal üretim düştü, dış borçlar ve enflasyon yükseldi. Aynı zamanda basın özgürlüğü kısıtlandı, gazeteciler tutuklandı, muhalefet liderlerinin konuşmaları engellendi. 1957 seçimlerinde Demokrat Parti oy kaybetse de mecliste çoğunluğu korudu. 1959 ve 1960 yıllarına gelindiğinde siyasal gerginlik had safhaya ulaştı. Muhalefet partileriyle hükümet arasındaki ilişkiler keskinleşti. Meclis içinde Demokrat Parti tarafından kurulan tahkikat komisyonu, olağanüstü yetkilerle donatılarak muhalefetin faaliyetlerini inceleme yetkisi kazandı. Bu komisyon, yasama, yürütme ve yargı erkleri arasındaki dengeyi ciddi şekilde zedelediği gerekçesiyle kamuoyunda büyük tepki topladı. Aynı dönemde üniversitelerde öğrenci hareketleri başladı. İstanbul ve Ankara'da düzenlenen protestolarda polisle öğrenciler arasında sert çatışmalar yaşandı. Gösteriler sırasında bazı öğrenciler hayatını kaybetti. Bu olaylar toplumda artan huzursuzluğun ve otoriteye karşı güvensizliğin bir göstergesi olarak yorumlandı. Bu ortamda 27 Mayıs 1960 sabahı Türk Silahlı Kuvvetleri içinde yer alan bir grup subay, Milli Birlik Komitesi adıyla yönetime el koydu. Darbe herhangi bir silahlı çatışma yaşanmadan gerçekleştirildi. TRT radyolarından yapılan ilk açıklamada, ülkenin içine düştüğü kaos ve siyasi istikrarsızlık gerekçe gösterilerek, anayasa ve yasaların uygulanmasını sağlamak üzere yönetime müdahale edildiği bildirildi. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes ve birçok Demokrat Partili yönetici tutuklandı. Yönetime el koyan Milli Birlik Komitesi, Genelkurmay II. Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel'in liderliğinde ülke yönetimini devraldı. Demokrat Parti kapatıldı, milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırıldı. Askeri yönetim yeni bir anayasa hazırlığına başladı ve geçici bir sivil yönetime geçiş süreci başlattı. Tutuklanan Demokrat Partili yetkililer, Yassıada'da kurulan olağanüstü mahkemelerde yargılandılar. Yargılamalar sonucunda Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan idam cezasına çarptırıldı. 1961 yılı Eylül ayında bu infazlar gerçekleştirildi. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa bir başbakan ve iki bakan idam edilmiş oldu. 1961 yılında yeni bir anayasa hazırlandı ve referanduma sunularak kabul edildi. 1961 Anayasası, önceki anayasal düzene göre daha özgürlükçü bir yapı öngörüyordu. Anayasa Mahkemesi kuruldu, üniversite özerkliği tanındı, basın özgürlüğü genişletildi. Siyasi partilerin faaliyetleri yeniden serbest bırakıldı ve 1960 bir genel seçimleriyle birlikte sivil yönetime geçildi. Cemal Gürsel Cumhurbaşkanı seçildi. 27 Mayıs 1960 darbesi, Türkiye'de askerin ilk kez doğrudan yönetime el koyduğu olay olarak tarihe geçti. Bu müdahale, Türkiye'de sivil asker ilişkilerinin ileriki yıllarda nasıl şekilleneceğine dair güçlü bir örnek teşkil etti. Aynı zamanda darbeyle birlikte başlayan yargılamalar, anayasal değişiklikler ve siyasi partilere yönelik müdahaleler, Türkiye demokrasisi üzerinde uzun süreli etkiler bıraktı.